Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için bulduk pizzası hazırlıyorum. Çok pratik, çok lezzetli, mutlaka deneyin. İhtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak buzlu bir şekilde pişirebilirsiniz. 2,5 su bardağı ılık su. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket kuru maya karıştıralım. 4,5-5 su bardağına yakın un. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 çay bardağı sıvı yağ. Su bardağı ölçüsü 250 mg'dır. Çay bardağı ölçüsü 120 mg. Evet, tezgah üzerine alıyorum. Toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, çok güzel yumuşacık bir hamur hazırladım. Aynı kaba alarak mayalanması için bekliyorum. Evet, üzerinin malzemelerini hazırlayalım. 1 paket kaşar peynirim var. Şöyle küçük parçalara keserek rendeliyorum. Evet, geniş bir kasenin içine alıyorum. Bir kangal sucuğum var. Halka halka doğruyorum. Pastırma, sosis, salam da kullanabilirsiniz. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Altı adet yıkanmış domateslerim var. Baş taraflarını keserek temizliyorum. Domatesleri ince ince halka halinde keselim. Yarım demet reyhanım var. Yapraklarını ve sap kısımlarını ayırıyorum. Yaprakları da şöyle irili ufaklı elimle parçalıyorum. Sap kısımlarını şöyle ince ince keselim. 2 diş sarımsağı da ince ince doğrayalım veya ezelim. Dört yemek kaşığı sıvı yağın içine alalım. Üzerine 1 su bardağı domates suyu ekleyelim. 4 yemek kaşığı ketçap ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Biraz kekik ekleyelim. Evet, üzerleri için malzemelerim hazır. Dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Havasını alarak tekrardan tezgah üzerine alıyorum. Bir tur daha yoğuruyorum.
Şöyle portakal büyüklüğünden büyük olacak şekilde 6 bezeye kesiyorum. Bezelerimi yuvarlıyorum. Yuvarladığım bezeleri de 5 dakika dinlendiriyorum. Bir merdane yardımıyla fazla un serpmeden inceltebildiğim kadar bezeleri inceltiyorum. Kalın pizza iyi olmuyor. İnce olunca hamuru hemen pişiyor. Üzerleri de yanmamış oluyor. Sulu sulu oluyor. Evet, bu pizza tarifiyle dışarıdan artık pizza almaya son dedirtecek. Gerçekten muhteşem oluyor. Elinizin altında her zaman hazır bir şekilde pişmeye hazır. Evet, hepsini açtım. Fırın kağıtlarını da yuvarlak olacak şekilde kestim. Üzerlerine alıyorum. Hamuru şöyle elimle hafif bir şekilde düzeltiyorum. Hazırladığım domates suyu hepsini eşit miktarda dökerek fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yaklaşık 4-4,5 yemek kaşığı kadar domates suyunu üzerlerine pay ettim. Evet, fırça yardımıyla sürüyorum. Rendelediğim kaşarları da üzerlerine pay edelim. Reyhan yapraklarını serpiyorum. Evet, konserve mısır. Şöyle bir iki tane de hepsine zeytini elimle bölerek aldım. Evet, sucuk dilimleri. Domates dilimleri. Evet, hepsi şu an buzluğa girmek için hazır gördüğünüz gibi.
Büyüklükleri de büyük boy pizza ebatında oldu. Yuvarlak tepsiye pizzaları fırın kağıdıyla birlikte üst üste alalım. Ve hava almayacak şekilde poşetleyerek buzluğa kaldıralım. Evet, buzluktan çıkartıyorum. Üzerindeki poşetleri de çıkartıyorum. Her birini tek tek ayırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an hepsi tek tek ayrıldı. Donuk bir şekilde. Hiç bekletmeden hepsini tek tek paketliyorum. Ve üst üste alarak buzluğa kaldırıyorum. İhtiyaç zamanı buzlu bir şekilde pişirebilirsiniz. Evet, tekrardan poşetliyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Evet, bir tanesini sizler için pişirmek istiyorum. Buzluktan buzlu bir şekilde çıkardım. Poşetinden de ayırıyorum. Fırınımı önceden 170 dereceli fanlı olacak şekilde ayarladım. Hemen fırına veriyorum. Fırına vermeden önce de buzluğumda donuk yazdan doğranmış biberlerim vardı. Üzerlerine serpiyorum ve fırına veriyorum. Yanına patates kızarttım. Servise hazırlıyorum. Pizzam da hazır. Hemen fırından çıkartıyorum. Karanlığa kaldığı için rengi tam olarak belli olmadı. Gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Yumuşacık, üzeri sulu sulu, kurumadan harika bir pizza oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.